İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki 12 yıllık öğrencilik hayatım artık sona erdi. 4 sene lisans, 2 sene yüksek lisans ve 6 sene doktora. Özellikle doktoranın son 2-3 senesi gerçekten çok zorlu geçti. Ve yeri geldi ciddi anlamda bırakmayı düşündüm. Yani geride kalan bütün emeği, o zamana kadarki emeğimi yakmayı düşündüm. Ama sonradan yola devam etme kararı aldım. Neden yola devam etme kararı aldığımın bazı izlerini birazdan size okuyacağım, bu konuşmada göreceksiniz. Zaten konuşmayı okuyup videoyu kapatacağım. Başka hiçbir yorum yapmayacağım. İnternette karşımıza bir sürü içerikler çıkıyor. Özellikle son dönemde o kısa videoların popülerleşmesiyle o 30-40 saniyelik sözde motivasyon videoları her yerde. Ama biliyoruz ki onların neredeyse tamamı safsata. Etkileri 3-4 dakikadan fazla sürmüyor ki hayatımızda bir iz bıraksın. Gerçek bir yaşanmışlık içeren bir motivasyon kaynağı bulursanız ama bir ömür boyu gidebiliyor. İşte bende nasıl gitti şimdi göreceğiz. Konuşmayı aslında doktora mezuniyet töreninde okumak için yazmıştım. Üniversiteye ilettim böyle bir talebimin olduğunu. Çünkü mezunlar adına bir kişi çıkıp konuşma yapıyor. Ve bildiğim kadarıyla da yazılı bir kural yok bununla alakalı, kimin yapacağıyla alakalı. Fakat enstitüden gelen yanıta göre aslında kendi içlerinde belirledikleri kurallar varmış. Ve ilk olarak ortalamanın 4 olmasına bakıyorlar. Benim ortalamam 3.86 olduğu için ne yazık ki bu hayalimi, İTÜ'de bu konuşmayı yapma hayalimi gerçekleştiremedim. Fakat sonrasında dedim ki zaten benim amacım o mesajı iletmek. O zaman dedim YouTube'da 300 binden fazla abonem var. Kendi kanalımda bu konuşmayı aynı şekliyle, yani o gün orada yapacakmışım gibi okuyayım. Birebir metnini hiç değiştirmeden size şimdi bu konuşmayı okuyacağım. Konuşmayı sonuna kadar dinleyip bu video bittiğinde kendinize tüm hayatınızı düşünerek gerçek bir motivasyon kaynağı arayın. Sayın Rektörüm, kıymetli hocalarım, sevgili mezun arkadaşlarım ve değerli misafirler. En başta şunu belirtmeliyim ki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 251. yılında doktora mezunları adına bu konuşmayı yapmaktan kelimelerle ifade edemeyeceğim düzeyde onur duyuyorum. Ben 12 yıldır İTÜ'lüyüm. Lisans, yüksek lisans ve doktora. Fakat aslına bakarsanız İTÜ yolculuğum çok daha öncesine dayanıyor. Lise yıllarında edebiyat öğretmenlerimizin okuma listesine eklediği bir kitaba. İTÜ'nün efsane isimlerinden Oğuz Atay'ın bir başka büyük efsanemiz Profesör Doktor Mustafa İnan'ın hayatını kaleme aldığı Bir Bilim Adamının Romanı isimli kitaba. O kitap lisenin son yıllarında bana İTÜ'yü kimselerin anlatamayacağı kadar güzel anlatan bir kitaptı. Çünkü içinde yaşanmışlığı barındırıyordu ve hepimizin bildiği gibi yaşanmışlık o denli kuvvetli bir şeydir ki tüm söylemlerin ötesinde bir güce sahiptir. İşte o kitabın da etkisiyle üniversite tercih listemin ilk sırasına İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü yazdım. Ve 2012 yılında bu sıralara oturma şerefine nail oldum. Artık ben de bir İTÜ'lüydüm. 4 yıl sonra tıpkı Mustafa İnan gibi, tıpkı Oğuz Atay gibi bu köklü kurumun diplomasına sahip oldum. Sonrasında yüksek lisansa başladım. Bu kez bu köklü üniversite bana yüksek mühendis unvanını verdi. Bugünse doktor unvanını. Tabii sizlere kısaca özetlediğim bu süreç hiç kolay olmadı. İnsan hedeflediği noktaya geldiğinde o noktaya gelene dek yaşadığı sıkıntıları unutabiliyor. Fakat eminim ki ne ben ne de bugün birlikte mezun olduğum değerli arkadaşlarım o sıkıntılı anları unutmayacağız. Hepimizin muhakkak çok yorulduğu, çok usandığı, pişmanlıklar duyduğu anlar oldu bu süreçte. Yolculuğumuzu yarıda bırakmayı düşündüğümüz anlar dahi oldu. Ancak hepimiz yola devam ettik. Bizi aşağı çeken her türlü unsura karşı biz ayakta durmayı seçtik. Bunu bir şeyi çok doğru şekilde yaparak başardık. O şey nedir derseniz eğer, biz öğrenmenin ve bilmenin gücüne inandık. Hayatım boyunca inandığım ve inanmaya devam edeceğim bir gerçek var. En çaresiz olduğumuz o anda bizi bilgi kurtaracak. İşte bizler o bilginin peşine takıldık. Yola devam etmemizi sağlayan, rotamızı çizen bu oldu. Peki bunları neden anlattım? Kendimizi övmek için mi? Elbette hayır. Asıl gerekçem bu konuşmayı şu anda bu salonda dinleyen ve ileride internetten dinleyecek herkese söylemek istediğim bir çift sözümün olması. Özellikle de genç yaşına rağmen kendini büyük bir umutsuzluk içerisinde hissedenlere. Hepimizin hayatında büyük sorunları var. Muhteşem bir coğrafyada yaşamamıza rağmen ekonomiden eğitime, hukuktan siyasete, muhtelif konularda onlarca büyük problemimiz var. Ülke olarak kendi iç sorunlarımızın haricinde yakın coğrafyamızdaki sorunlar ve dünyadaki negatif gelişmeler var. Mesela yakın dönemde pandemi gibi küresel bir felaketi yaşadık. 2024 yılında
dünyada hala savaşlar oluyor ve çocuklar ölüyor. Saymadığım tüm bu olumsuzluklardan ziyadesiyle etkileniyoruz ve tüm bu yaşananlar hayatta neyi başarmaya çalışıyorsak çalışalım bizlere ben yapamam hissiyatını veriyor. Dünyadaki tüm bu adaletsizlik, zulümler, eşitsizlikler karşısında ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım başarılı olamam hissi. İşte bu his insanın aklına sürekli olarak yolu takip etmemeyi, yolun dışına çıkmayı getiriyor. Peki ne demek yolun dışına çıkmak? Yolun dışına çıkmak demek her şeyi mübah görmek demek. Yeri geldiğinde gücünün yettiğine karşın zalim rolünü üstlenmek, yeri geldiğinde kendi çıkarı için herkesin hakkını yemek demek. Yani değerleri kaybetmek ve eleştirdiğine dönüşmek demek. Fakat herkesin iliklerine kadar bildiği bir gerçek var ki değerleri kaybederek varılan o nokta, o kestirme yol sadece bir yanılgıdan ibaret. Asla gerçek bir zafer değil. O yüzden yapmamız gereken yolun sınırları içinde kalıp o yola devam etmek. Eleştirdiğimiz her şeye ve herkese rağmen başarılı olmayı denemek. Yani bizleri ileriye taşıyacak olan şey hayıflanmak, şikayetler yağdırmak, sürekli salt eleştiri ortaya koymak değil. Problemleri tespit edip o problemlere çözüm üretmek. Bugünden itibaren bana ve mezun olan arkadaşlarıma düşen en büyük sorumluluk da bu. Bundan sonra yolumuza ister akademiden devam edelim, ister özel sektöre geçelim, ister kendi projelerimizi hayata geçirelim, bizler her zaman değerlerine bağlı kalarak doğru noktaları işaret edip o noktaları daha iyi hale getirmek için çabalayacağız. Birazdan alacağımız diplomalarımızın ve diplomalar üzerinde yazan İstanbul Teknik Üniversitesi isminin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk bu ve bizler bu sorumluluğu taşımaktan ömür boyu onur duyacağız. Fakat bu sorumluluğa sahip olmak için aslında İTÜ'lü olma şartı yok. İşte bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdi bu memleketin hangi köşesinde olursa olsun kendisi, ülkesi ve ülkesinin insanları için yola devam etmeli. Değerleri yitirmeden yola devam etmeli. Bunları söylemek istedim çünkü bir kişiye dahi dokunsa sözlerimiz ve o kişi doğru kişi ise elbette çok şeyi değiştirebiliriz. İnsan iradesi akla gelmeyecek şeyleri yapmaya muktedir. Belki bundan yıllar sonra benden çok daha genç birisi işte o iradeyle elde ettiği başarısını anlatırken bu konuşmaya bir atıf verecek ve diyecek ki tam yılmayı düşündüğüm o anda o konuşma beni yolumda tuttu. Ümitsizliğimin zirvesindeyken tekrar ayağa kalkıp yürümeyi seçtim diyecek. Nereden biliyorsun da bunları söylüyorsun Kadir diyebilirsiniz. Elbette bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Yıllar önce efsane bir İTÜ'lünün bir başka efsane İTÜ'lü hakkında yazdığı, size bahsettiğim o muhteşem kitabın cümleleri beni bugün bu kürsüye çıkarttıysa, benim cümlelerim de birilerinin yola devam etmesine bir nebze de olsa katkı sunabilir diye düşünüyorum. İşte benim bildiğim bu. Oğuz Atay o satırları kaleme almasa, mesela kendini çok ümitsiz hissettiği bir anda yazmaktan vazgeçse, ben de bambaşka bir yolda yürürdüm belki. Hayatı güzel yapan işte bu detaylar. Normalde tesadüf der geçeriz. Ama çoğu şey tesadüf değil. Bir çabanın eseri. Yaşadığım bir örneği vereyim sizlere. Bir dönem özel bir üniversitede asistanlık yapmıştım ve orada çok değerli bir hocamız vardı. Profesör Doktor Yalçın Aköz. Asistanlık sürecimde öğrendim ki Yalçın hocam Mustafa İnan'ın asistanlığını yapmış. Yani o kitapta hayatını okuduğum Mustafa İnan'ın asistanının asistanı olmuştum bir nevi. Farkında bile olmadan. Şimdi rastlantı mı bu sizce? Yoksa yolda olmanın mükafatlarından birisi mi? Tabii bu mükafatlara erişirken o doğru yolda yanımızda olanlar oluyor. Şimdi o değerli insanlara teşekkür vakti. En başta kendi aileme, anneme, babama, ablama ve bugün mezun olan bütün arkadaşlarımın değerli ailelerine teşekkür ederim. Bizlerle birlikte uzun yıllar süren bu zorlu süreci yürüten değerli tez danışman hocalarımıza ve çalışmalarımıza gönüllü olarak katkı sağlayan herkese, tüm mezun arkadaşlarım adına içtenlikle teşekkür ederim. Bu konuşmada adını geçirdiğim ve rahmetli olan Profesör Doktor Mustafa İnan, Profesör Doktor Yalçın Aköz hocalarımızı ve edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Oğuz Atay'ı da saygı ve rahmetle anıyorum. Gelelim son sözlere. Elbette ki eleştirdiğim noktalar olsa da okulumu çok seviyorum. İTÜ'lü olmaktan gurur duyuyorum. Alelade bir üniversiteden değil,
Türkiye'nin 100 akından, teknik üniversiteden doktor unvanı almanın mutluluğunu yaşıyorum. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 251. yılındaki doktora mezuniyet töreninde konuşmamı şu şekilde sonlandırmak istiyorum. Bundan 25 yıl evvel, henüz 1. sınıftayken okumayı yeni söktüğümde İlkay öğretmenim yakama kırmızı bir kurdele iliştirmişti ve o gün okulumun bahçesindeki mermer taşın üstünde bir cümle okuduğumu anımsıyorum. Zannediyorum ki bilinçaltıma işleyip beni bugüne dek yolda tutan şey o cümle oldu. Muhteşem bir adamın muhteşem bir cümlesi. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.